Merhaba değerli dostlar, Ayşe'nin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modeli anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. 4 numara tığ kullanıyorum, 1.60 milim. Şöyle küçük bir parçada model anlatmıştım. Şimdi o model anlattığım parçada yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabilirler onu anlatmaya çalışacağım hanımlar. Şöyle modeli anlatmayacağım. Modelimin anlatımını eğer bu videoyu ilk kez izliyorsanız, model anlatımını izlememişseniz model anlatımı kurulumunu detaylı bir şekilde videosu var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan açıklama kısmından tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Şöyle melek kanadı dediğim modelim, kendim tasarımım hanımlar. Şimdi şöyle kol altı kesimiyle başlayacağım burada. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum, kenar trabzanlarımı hanımlar. Burası bizim kol altı kesimimiz olacak. İpimi doluyorum, şu zincirin içine giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 zincirin içine. Diğer zincirin içine giriyorum. 1 2 tane trabzan. İpimi doladım, diğer zincire geçtim. 1 2 3 4 şöyle 5. de batmak istiyorum. Burası bizim kol altı oyuntumuz hanımlar. Şimdi burada bu şekilde ara trabzanımız olan trabzanı onu buradaki trabzan olarak devam ettireceğim. Bu şekilde burası bizim oyuntumuz oluyor, kol altı oyuntusu. 1 2 3 4 5 zincir ve modelimi devam ediyorum. Bu şekilde şimdi modelimi kuracağım burada. Yakaya gelene kadar dediğim gibi bu videoyu ilk kez izliyorsanız model kurulumu linki açıklama kısmında olacak. Açıklama kısmına linki tıklayarak videonun kurulumunu, modelin kurulumunu izleyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde yakaya kadar modelimi örmeye devam edeyim. Yakaya geleyim, yaka kesimini beraber başlatacağız. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Modelimiz bu şekil şimdilik. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın zincirin yuvanın içine batıyorum, sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim, son zincirimi tuttum. 1 2 3 zincir tuttum, 4. zincirin içine batıyorum, şöyle sık iğne. İpimi hafif uzattım, ipin altından giriyorum, ilmek aldım, ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hepsini bir topluyorum. Buradaki yuvanın içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum hanımlar. Evet hanımlar, şimdi burada yapmamız gereken ikinci kanadı yapmak. İkinci kanadı yapmayacağız. Yaka kesimi yapıyoruz. Bir tane kanadımızı yaptık. 1 2 3 zincir, 5 zincir değil, 5 zincir çekmemiz lazım. 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum, şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. Yaka kesimine başladık hanımlar. İki üç dört zincir ve dönüyorum.
İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle. Trabzanlı kenar trabzanlarımı örüyorum. Kenar trabzanlarımı ördüm. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine giriyorum. Şöyle bir tane trabzan örüyorum hanımlar. Bakın burada yapmamız gereken 2 tane trabzan yuva yapmak. Yuva yapmayacağım. Kesim yaptığımız için 1-2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. İpimi doladım. Ara trabzanlarımızın tepesine batıyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bakın şöyle kesim yapmış olduk. Ve düz bir şekilde modelimi örmeye devam ediyorum hanımlar. Bakın şöyle 3 tane trabzan tepede sabitlemiştik. Zincir pardon içine giriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine giriyorum ve şöyle bir trabzan. Arada bir zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve zincirime batıyorum. İpimi doladım. Ara trabzanımı örüyorum. Bu şekilde şuraya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle kol altı bölümüne geldik. Buradan da sizinle şöyle beraber yapalım. İpimi doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Şöyle 1 2 3 4 bir tane de buraya batıyorum 5. Şöyle burada 5 tane trabzanımız vardı. Burada arada 4 tane trabzanımız var. Ben yine 5 tane yapmak istiyorum hanımlar. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Şimdi bu şekilde artık örmeye devam ediyorum. Burada dönüşümüzü sağlıyoruz. Herhangi bir uygulamamız yok. Burasıyla işimiz bitti. Şimdi yakadan kesme devam ediyoruz. Onun için şimdi yine öreceğim yakaya kadar. Yakaya gelince beraber kesime devam edelim hanımlar. Şimdi buraya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şimdi yaka kesimine geldik. Burada bir yaprağımız var. Ara trabzanlarımızı ördük, ipimizi doladık. Onu atlıyorum. Buradaki bakın trabzan. Kenar trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde bir modelimizi bitirmiş olduk. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 tane trabzanımı ördüm. Kenar trabzanımız. Şimdi buradaki trabzanlardan kesim yapacağız. 1 kapatmıyorum. 2 ikisini bir kapattım. İpimi doladım. Burada 2 tane trabzan kesimi yapıyorum. 1 4 tane trabzanımız var. 2'ye indiriyoruz. 2 hepsini bir kapattım. Buradaki modelime batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. Buradaki sık iğneye batıyorum. Bir zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Yuvamı oluşturuyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir. Kanadımın tepesindeki zincire batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. İpimi doladım. Ara trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar.
Ben burada herhangi işlemimiz yok. Burada tekrar gelip buraya dönüşümüzü sağlıyoruz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Burada dönüş sağlıyoruz. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimine geldik. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Şu aradaki trabzanımız 2 tane kalmıştı. 1 kapatmıyorum. 2 şöyle diğerinden bir tane alıyorum. 3 şöyle hepsini bir kapatınca bitmiş oluyor. Burada zaten şöyle 1 2 3 4 bununla beraber 5 olmuş oldu. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Aradaki trabzanı bitirmiş olduk şimdi hanımlar. 4 ve buradaki trabzan tepesine battım. Şöyle 5. Şöyle buraya batıyorum. 1 2 2 zincir çektim, ipimi doluyorum. Şu aradaki boşluğa batıyorum. Kesim yaptığım için 5 tane zincir çekmem gerekir ki şöyle 2 tane çektim hanımlar. Bir zincir ipimi doladım, aynı yere batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir kanadımızın tepesindeki zincire sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum. Şöyle ön yüzünden gösterirsem daha net görürsünüz, anlarsınız hanımlar. Şimdi bu şekilde tekrar örüp geliyorum. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine yaka kesimine geldik. Bakın kanadımızı yaptık. Sadece bir tane kanat yaptım. Bakın burada şöyle 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Kanadımızı 1'e düşürdük. Böylece kesimimizi yapmış olduk. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum hanımlar. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Şöyle anlatayım size hanımlar. Burayı takip edin. Burada ne yaptıysak işlemimizi aynısını burada yapacağız. İpimi doluyorum. Bu sık iğneme batıyorum. Hiç zincir çekmeden şöyle bir tane trabzan. 1 2 3 zincir tepeye batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. İpimi doluyorum. Ara trabzanlarımı örüyorum. Yine kesime devam ediyoruz hanımlar bu şekilde. Ve tekrar gidip döneyim. Dönüşümü sağlayayım. Yaka kısmına gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yine yaka kesimine geldim. Bakın burada gördüğünüz gibi işlemin aynısını ipimi doluyorum ve kenar trabzanı örüyorum. Buradaki modeli de ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Bu da zaten son model kesimimizdi. Şimdi sadece ara trabzanlarımızı keseceğiz. Onu da bitireceğiz ve sonra düz örmeye devam edeceğiz. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Zaten bir modelim kaldı. Hanımlar, bu küçük bir parçada, model anlattığım parçamda kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz, kesebilirsiniz, onu sizinle paylaştım.
Onu da söylemek istiyorum. İpimi doluyorum. Bakın aradaki trabzan. 1 kapatmıyorum. 2 hepsini bir kapattım. İpimi doladım. 1 2 hepsini bir kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ipimi doluyorum. Sık iğneme battım. Ve zaten bu ara modelimizi de bitirince artık kesimi bitireceğiz. Ara trabzanlarımızı pardon. Bitirince bitireceğiz. Kesim bitecek. Ben şimdi yine yakaya gelince beraber orayı da bitireceğiz. Örmeye devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle son modelimizi de ördük. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincirimiz var. İpimi doladım. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir kapatmıyorum. 2 şöyle 3. Bunu bitirmiş olduk. Ara trabzanımız da bitmiş oldu. Şöyle toplam 5 tane yine trabzanımız kalmış oluyor. Kesimimiz bitti. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle beş tane trabzanımız olmuş oldu yine. Ve artık kesim yapmayacağım. Düz bir şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz. 5 zincir ipimi doladım. Aradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle trabzan ördüm. Bir zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Modelimin yuvasını oluşturuyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitledim. İpimi doladım. Ve kenar trabzanımı örüyorum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yakamız bu şekilde bitirmiş olduk. Bir iki model, iki tane de ara modelimizle beraber bu şekilde, yani siz daha geniş yapacaksanız aynı şekilde sıralarınızı devam ettireceksiniz omuza denk gelene kadar. Bu şekilde örmeye devam edeceksiniz. Benimki bu kadar hanımlar. Gördüğünüz gibi şöyle çok da güzel oldu yakamız. Kol altı da bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.